Sarayın kapıları hazırsan bu ölümcül sırrın derinliklerine birlikte inelim. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlar mutlak güç sahibiydi. Bir işaretleriyle kelleler düşer, bir sözleriyle ordular yürürdü. Ama bu güç onları her zaman güvende tutamadı. Sarayın içi dışarıdan göründüğü kadar huzurlu değildi. Her köşesinde entrikalar dolaşır, göz göze gelmekten kaçınılan gölgeler içinde hançerler parıldardı. Bu hançerlerden biri Sultan II. Osman'ın, yani Genç Osman'ın hayatına mal olacaktı. Henüz 18 yaşında tahta çıkan Genç Osman, reformist fikirleriyle yeni bir Osmanlı hayal etmişti. Ama bu hayal kendi sonunu da getirecekti. Onun ölümü Bu olay sadece bir padişahın ölümü değil, Osmanlı'nın iç güvenliğine olan inancın da çöküşüydü. Bir padişah bile sarayda güvende değilse kimse güvende değildi. Ve bu olay devletin merkezi otoritesinin ne kadar kırılgan olabileceğini açıkça bize gösterdi. Sultan Osman'ın kanı sarayın taşlarına değil, Osmanlı'nın temel yapı taşlarına bulaşmıştı. Üstelik bu ihanet sarayın tek suçu değildi. Yaklaşık 200 yıl sonra bu kez tahta Sultan III. Selim vardı. O da reformistti, o da Yeniçerileri değiştirmek istiyordu. En büyük tehlike en yakındaki elin tuttuğu hançerden geliyordu. Bu yüzden Osmanlı tarihinde tahttan indirilen, sürgün edilen, boğularak ya da zehirlenerek öldürülen padişah sayısı hiç de az değil. Her biri bir dönemin sonunu simgeliyor. Her biri tarihin gölgelerinde yankılanan ihanet kelimesini biraz daha yüksek sesle fısıldıyor. İşin en acı tarafı ise şu: bu ölümler bazen sadece iktidar hırsıyla değil, kişisel kin ve ihtiraslarla da beslendi. Haremdeki bir cariyenin sözü, bir saray ağasının dedikodusu ya da bir vezirin çıkarı koca bir padişahın kaderini değiştirebiliyordu. Osmanlı'nın görkemli kubbeleri altında dönen entrikalar, tahtın altındaki temelleri sessiz